Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak, Ay ve Sterlium Oğlaklarda dinleyebilir arkadaşlar. 11 Ağustos ve sonrası senin için geçerlidir derken iki kartımız döndü. Bakalım ilk kartımız döndü. Bakalım 8 günlük süre içerisinde seni neler bekliyor sevgili Oğlak burcu. Şimdi bakalım ölüm ve kılıç onlusu. Arkadaşlar Oğlakların hayatında çok önemli bir değişim dönüşüm olacak. Fakat bu her anlamda bir dönüşümden bahsettim. Şimdi kılıç onlusu geldiği için de hani burada nasıl bir şey biliyor musun? Sanki Oğlaklar her şeye yetişmeye çalışıyor. Onu oraya alıyor, onu oraya ekliyor, onunla konuşuyor, onu hallediyor. Hani sürekli böyle bir yama kapatır gibi bir şey yani. O kadar çok şeye yetişmeye çalışıyor ki. Sürekli bir şeyleri dengeleme peşinde. Birden fazla yaptığınız iş olabilir, birden fazla koşuşturmak istediğiniz bir şey olabilir. Dengede kalmak için ve sürekli yama kapatmak için Oğlak Burcu'nun verdiği bir mücadele var. Fakat şimdi kılıç onlusunun gelmesi çok sağlıklı oldu aslında. Çünkü bu der ki senin için artık bir süreç bitti. Yani onlu serinin artık sonuna geldin. En ağır süreçleri tamamladın. Fakat bu 8 günlük süre içerisinde şöyle bir şey olacak. Hani ben her zaman derim ya, kılıç onlusu zenginlikten önce gelen son bir vuruştur. Tabii bu her zaman böyle olmayabilir. Yani yanına gelen kartlar, enerji akışları da çok önemlidir. Şimdi burada akan enerjilerde büyük bir farkındalık olarak aldım ben. Hani sonrasında gelecek olan kartı çok merak ediyorum. Bu şekilde bakalım. Evet bu yani büyük bir farkındalık olacak hayatında. Büyük bir fark ediş olacak Oğlak Burcu. Ve sonrasında yeniden doğan bir kıvılcım. Bu 8 günlük süre içerisinde yeni planlar oluşturabilirsin. Kariyerinle ilgili, yaşayacağın yerle ilgili işsel olarak bir değişim dönüşüm, dışsal olarak bir değişim dönüşüm. Her anlamda dış görünüşünü değiştirebilirsin, yeme içme alışkanlıklarını değiştirebilirsin. Fakat burada tabii ki hani herkesin hayatı bir değildir. Genel akış olduğu için ve kartların mesajı bu doğrultuda olduğu için arkadaşlar enerji akışında ve olasılıklar doğrultusunda herkesin hayatı çok farklıdır pek tabii ki. Herkesin alması gereken öğretiler çok farklıdır. Bu 8 günlük süre içerisinde ani bitişler olacak diyor. Ve sonrasında gelen fark edişler. Kariyerin için olabilir bu, aşk hayatın için olabilir, hayata karşı bakış için olabilir. Bulunduğun yerde, bulunduğun ortamda ani bir kavga, ani bir kopuş, ani bir gürültü. Bazı ortaklıklar sonlanabilir, bazı ilişkiler sonlanabilir. Neyse bu hayatındaki çatlakları hani ya bu yaşayacağın şey şunu getirecek Oğlaklara. Hani ben artık oraya buraya yetişmek istemiyorum. Her şeyi toparlamak istemiyorum. Ben artık bir şeyleri yamalamak istemiyorum. Yama yapmak istemiyorum. Gerçekten kaliteli bir hayat yaşamak istiyorum. Yamalamak yerine eski püskü ne varsa onu atmak istiyorum. Yerine yenisini almak istiyorum. Tam o noktada bir kıvılcım var. Bir kıvılcım var. Hani çok güzel bir şarkı var ya, bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş diye. Bakalım büyüyecek mi Oğlak Burcu? Evet işte. Büyüyecek ve Oğlaklarda şöyle bir durum var arkadaşlar. Para kraliçesi. Bakın burada çok farklı şeyler çıktı. Hemen anlatacağım Azize. Hem aşk hayatını ilgilendiriyor hem de kariyer hayatını ilgilendiriyor. Arkadaşlar normalde tarot yorumlarken bazen çok hızlı konuşuyorum. Bazen çok telaşlı konuşuyorum biliyorsunuz. Bundan dolayı çok şikayet eden arkadaşlarım var. Bu yüzden böyle sakin sakin konuşmaya karar verdim. Yavaş gelen arkadaşlarım olursa 2 çarpıda dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlandırabilirsiniz, hiç problem değil. Şimdi burada şöyle bir durum var. 2 seçenek arasında kalacaksın. Bu seçenek senin hem kariyerini ilgilendiriyor hem aşk hayatını ilgilendiriyor. Daha çok duygularını ve kalbini ilgilendiren bir durum. Gizli kalan duygular varsa bunlar 8 günlük süre içerisinde açığa çıkacak. Konuşamadığın, ifade edemediğin şeyler varsa bunlar 8 günlük süre içerisinde açığa çıkacak. Fakat bazı oğlaklar hani artık bir şeyin, bakın bundan önceki açılımda da buna benzer bir şey gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Hatta ondan öncekinde de. Bir türlü kopamadığın bir şey var. Yani tercih yapmak zorundasın, seçim yapmak zorundasın. Benim buradan taşınmam lazım ama bunları bırakamıyorum.
Benim bunu bırakmam lazım ama bırakamıyorum. Öyle mi olur, böyle mi olur gibi. İşte bu işi değil, şu işi yapmam lazım. Bir türlü karar veremedim. Ayşe'yi değil, Fatma'yı seçmem lazım. Ya da işte Mehmet'i değil, Ahmet'i seçmem lazım. Bir türlü karar veremedim. Hem aşk hayatım olsun hem kariyer. Bir kararsızlık var. Ama burada kalbinin derinlikleri ve sen bunu zaten biliyorsun. Yani senin için doğru olan nedir? Doğru olan iş nedir? Doğru olan partner nedir? Doğru yaşam biçimi nedir? Bunu zaten kalben hissediyorsun. Gizli kalan bir şeyler var oğlakların içinde. Hislerin çok yüksek olacak Azize ile birlikte. Spiritüel tarafların çok gelişebilir. Danışmanlık alabilirsin, danışmanlığa başlayabilirsin. Bu alanlarla ilgili eğitimlere başlayabilirsin. Bu alanlara çok ilgi duyabilirsin. Ama tabii bunların cıvıkını çıkartanlara değil, doğru kaynaklardan bilgi almak çok daha sağlıklı olacaktır. Bunu da araya sıkıştıralım. İşte bununla ilgili bu karar veremediğin noktalarda karar vereceksin. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Kararsızsın. İki seçenek arasında kararsızsın. Bu saydığım konular ile birlikte. Fakat şöyle, doğru olanı kalbin biliyor. Bak şimdi iki tercih, iki seçenek var. Örneğin aşk hayatın ama iş için de geçerli bu. Birinde diyorsun ki evet ya şöyle olursa böyle olur. Örneğin ilişki hayatın. İşte şöyle olursa, işte bak bu daha beyefendi, bu daha hanımefendi, hanım hanımcık, bu daha şöyle. İşte şöyle olursa böyle olur gibi. Ama diğerine baktığında diğer seçenek daha tatlı. Onda her şey var gibi. Ve diyorsun ki benim kalbim ona akıyor, ben onu istiyorum, biliyorum. İş için de geçerli, aşk için de geçerli. İşte bu noktada hislerine güvenmek senin için çok önemli. Çünkü tercihlerin bir tanesi sana çok normal bir hayat sunacakken diğer bir tercih sana şunu hatırlatacak. Evet ben yerimi buldum. Hatırlatacak. Evet ben yerimi buldum. Evet ben yuvamı buldum. Özlediğim her şey onda. İş için de geçerli, kariyer için de geçerli, aşk için de geçerli. Özlediğim her şey onda. Hani böyle bir şeye çok hasret kalırsın ya. Mesela işte yurt dışına gittin, memleketine hasret kaldın. Ya da işte çok sevdiğin birine hasret kaldın. Ya benim yıllardır beklediğim şey zaten buydu. Yıllardır beklediğim şey zaten oydu. Hasret kaldım, özledim ve şimdi kokusunu içime çekiyorum doyasıya dersin ya. Öyle bir his var yani. Tercihlerin biri o kadar güzel. İşte bu noktada kalbinin sesini dinle diyor Oğlak Burcu. Zaten oğlaklar yani kafasına koyduğu şeyi yapar arkadaşlar. Peki bakalım böyle bir durumdan bahsetti. Bakalım başka ne gelecek diyelim Oğlak Burcu. Şimdi birazcık gece uykusuzlukları var. Çünkü pek çoğunuzun hayatında bu 8 günlük süre içerisinde ani bitişler olacak. Bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz ortamda bazı patlamalar olabilir. Uzun süredir ses çıkartamadığın kişilere sesini çıkartabilirsin. Kavgadan, gürültüden birazcık uzak dur açıkçası. Fakat buradaki etki şöyle. Yaşayacağın olumsuzluklar veya tatsızlıklara karşı Oğlak Burcu tam bir ermiş edasıyla yaklaşabileceksin. Çünkü bunda da bir farkındalık oluşturacaksın. Yani yaşadığımız hiçbir şey boşuna değildir. Ya karşı taraftan kaynaklıdır ya bizden kaynaklıdır. Ama yine işin merkezi bizizdir. Yani biz kendimizde bir şeyleri çözmemiz, kendimizde bir şeyleri halletmemiz gerekir. İşte bununla ilgili bir fark ediş yaşayacaksın Oğlak Burcu. İşte bu noktada bir yükselmek var hayatınla ilgili. Ve bu seni geceleri uyutmayan, uykusuz bırakan, karabasanlar, kötü enerjiler, kötü düşünceler, her şey, onların hepsini kara boşluğa göndermek vardır burada. Bu çok tatlı bir şey. Çok tatlı bir şey. Ve burada Başak burçları, özellikle Boğa, Başak, Oğlak burçlarından destek alacağını söylüyor. Ve burada yani para kralı, para kraliçesi arkadaşlar, hani oğlaklar o kadar sağlam bir yapı kuracaklar ki hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için. Gerçekten temeli çok sağlam, çok kalıcı. Yani işte bir aşk hayatına başlayacaksın. Bu senin için çok uzun vadeli olacak. Her anlamda hayattan tat aldığın, keyif aldığın çok lezzetli bir ilişkiye geçeceksin. Yeni bir yaşam, yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir iş alanı. Neyse bu sana eş değer bir şey olacak. Yani burada artık diyor ki hayatına gelecek olan enerjilerle para olsun, kariyer olsun, aşk olsun aynı frekansa geçiyorsun Oğlak Burcu. Bu çok güzel bir şey.
Ve artık hani eş ruhların bir araya gelmesi vardır. Enerjisel olarak, düşüncesel olarak kendini var etmek, ortaya koymak, ortaya çıkartmak. Bir sağlamlık vardır. Kendi yerini bilmek, kendi değerini bilmek vardır Oğlak Burcu. Ara vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bakalım son kartları çekelim. Başka ne gelecek diyelim. Şimdi burada sevgili Oğlak Burcu mücadele ettiğim bir konu var. Geçtiğimiz 7 aydır özellikle tılsım olmusu ve dünya kartı çok güzel geldi. Bunların üzerine hiç almaya gerek yok. Şimdi araba kartı arkadaşlar bakın bazılarınız 10. ayda özellikle bu 8 ay bununla ilgili karar verebilirsiniz. Bir taşıt alabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir araba olabilir, herhangi bir ürün olabilir. Böyle elektrikli bir şey vardı ya ismini unuttum şu an. Gerçekten şu an ismini unuttum ya. Hani gündelik hayatımızda kullanıyoruz. Araç gibi, motor gibi, araba gibi ama küçük elektrikli. İsmini unuttum neyse. Bu tarz bir şey de olabilir. Bazılarınız gerçekten çok istediğiniz bir araca da sahip olabilirsiniz. Ama daha çok hani bu 8 günlük süre evet bazılarınız bu 8 günlük süre içerisinde alabilirsiniz ama büyük bir kısmınız da evet ben bunu alacağım kararını verip 10. ayda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi burada yaklaşık hani geçtiğimiz 7 hafta ve 7 aydır mücadele verdiğim bir konudan bahsediyor. Bu daha çok senin para konularını ve kariyer hayatını ilgilendiren bir konu. Yine Eylül ayına baskı gösterdi arkadaşlar. Şimdi bu 8 günlük süre içerisinde bunlarla ilgili bir tamamlanma yaşanacak. Yani bir kolaylık gelecek. Özellikle geçtiğimiz 7 aydır sıkı sıkıya mücadele verdiğim bir konu. Ne yaptıysam emeklerimin karşılığını alamıyorum dediğim bir konuyla ilgili bir tamamlanma yaşayacaksın. Fakat en büyük tamamlanma özellikle hani yok Eylül dedim 10. ay. Bakın pek çoğunuz için 10. ayda tam bir. Evet hani bütün borçları bitirdim, rahatladım. Artık hani birikim yapma noktasına geçiş yapıyorum diyorsun ama bu 8 günlük süre içerisinde de bir şeylerin tamamlandığını göreceksin. Bakın hani kılıç olmusu ve dünya kartı aynı zamanda. Ciddi bir değişim dönüşüm var. Hayatında çok böyle ağır bir sürecin bitmesi, sevgili Oğlak Burcu yere çakılmaktan gökyüzüne uçma ile ilgili hani o kelebeğin sürünme formundan uçuş formuna geçmesi vardır ya arkadaşlar. Böyle bir etkiden bahsetti. Yani buna yılanın deri değiştirmesi de diyebiliriz aynı zamanda. Yani oğlaklarda çok önemli oranda bir değişim var. Aslan kartı yani zaten hani güneşin ya bu Ağustos ayında da çok önemli değişim olacak. Hani bu 8 günlük süre içerisinde evet bir şeyler tamamlanıyor. Yani bir belgenin olumlu sonuçlanması, bir şeylerin tamamlanması, kariyerinle ilgili attığın bir adımın olumlu sonuçlanması ile ilgili güzel bir etkiden bahsetti. Peki bakalım. Taçlandırma. Kim olduğunu bırak ve kim olman gerektiğinin gizemini yaşa. Yani burada oğlaklarda ciddi değişim dönüşüm var derken şöyle. Bakın oğlaklar parayı sever arkadaşlar. Nereden biliyorsunuz demeyin. Ben has bir oğlak sayılırım. Şimdi para derken o anlamda değil. Hani böyle maddeye takıntı anlamında değil. Yani bu yine kişiden kişiye değişir. Her oğlakla bir değildir. Her burç bir değildir. Her zaman söylüyorum. Her burcun iyisi kötüsü vardır. Olgunlaşanlar vardır. Yani burası bir tekamül sürecimiz. Tamam şimdi tarotta burç yorumu yapıyoruz. Genel enerji akışını alıyoruz. O ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi. Yani makam mevki önemlidir mesela. Ama artık oradan bir sıyrılmak var, bir yumuşamak var, bir akışta kalmak var. Olduğun gibi olabilmek var Oğlak Burcu. Çünkü bazı şeyler, bazı takılı kaldığın şeyler ya da sabit düşündüğün şeyler sana pek çok şeyi kaybettirmiş. İşte burada bir gevşemek, bir rahatlamak var arkadaşlar. Ve sağlık, spor yani spora başlayabilirsiniz ya da kendinizle ilgili daha böyle farklı bir alana geçiş yapabilirsiniz. Vücuduna bakmak ve kararlı bir şekilde egzersiz yapmak ruhunu iyileştirecek ve hayatına daha fazla neşe getirecek diyor. Yani burada oğlaklarla ilgili yeme içme alışkanlıkları, spor, yeni bir beslenme biçimine geçiş yapabilirsin. Yeni arkadaşlarla tanışma veya arkadaşlarınla daha derin bağlantı kurmaya hazırlan. Bu dönem ruhunu canlandırmana yardımcı olacak diyor. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.